Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu akşam sizlere böyle çok viral olmuş bir örnekten güzel bir bere çalışması yapacağız. Belki son zamanlarda mutlaka karşınıza özellikle örgü sayfalarını beğenip takip eden arkadaşlarım mutlaka bu videoyu görmüştür. Gerçekten çok güzel bir teknikle harika bir örnek yapılıyor arkadaşlar. Ben bu örgü tekniğini çok beğendim. Tığ işi Selanik örgüsünü. Eminim böyle tığ işini seven arkadaşlarım bu modeli her yerde uygulayabilirler. Biz de sizlerle birlikte ister çocukları isterseniz yetişkinlere uygulayabileceğiniz güzel bir bere çalışması. Daha doğrusu püf noktalarıyla güzel bir bilgi vermek istiyorum. Bunun için Kartopu Aksoft'umdan bu beremi çalıştım. Siz elinizde olan her yünle çalışabilirsiniz. Burada kalınlık hiç önemli değil. Ben 3,5'la çalıştım arkadaşlar ama 3,5'ta gerçekten çok tok bir örnek oldu. Orijinal modellerde böyle daha pofuduk pofuduk durduğu için sizin en az orta kalınlık bir yünü 4 numarayla elinizin ayarına göre 5 numara yün tığa kadar, hatta daha kalın yünlerde 6-7 numara yün tığısı da kullanabilirsiniz. Burada önemli olan hem elinizin ayarı hem de kullanacağınızın ipin kalınlığı. Şimdi bu tarz bir yün kullanacaksanız ben sizlere tavsiye edebileceğim tığ 4 numara olacaktır. Şimdi burada ister çocuklara ister yetişkinlere nasıl yapabileceğinizi size basitçe göstermek istiyorum. Şimdi burada herkesin bir el ayarı olduğu için ben bir standartlı koyacağım. 5 numara yün tığımla birlikte toplam bir 50 tane zincir çekiyorum. Az önce gösterdiğim örneğimde toplam 50 zinciri de benim arkadaşlar. Fakat 3,5'da 3,5 numarayla ördüğüm için yaklaşık katlanmış hali 20 santim civarı oldu. Bu bir çocuk beresi oldu. Şimdi yine sizlerle birlikte tığımı kalınlaştırarak aynı zincirle yetişkinlere çalışacağız. Şimdi 4 numara yün tığıma geçtim. Burada normal zincirin içine batarak değil de arka kısmındaki noktasından alarak, burayı çoğu arkadaşım biliyordur, o bölümdeki kabarıklara batarak ilk 7 tanesine sık iğne yapıyorum. Burası bizim beremizin kulak kısmına gelecek olan bant bölümü. Orası için sık iğne çalışması yaptım. Bunu ben kendim uydurdum açıkçası. Ee, Daha 2 kat kullanacaklar olursa burasını 7 adet sık iğne değil de 13 tane çalışabilir. Benim örnekte yaptığım gibi 2 kat kullanacaklar ama tek kat yapacağım ben. Normal bir bant gibi olsun diyorsanız şöyle ki 7 adet sık iğne yeterli oluyor. Örneğimi de gösterecek olursam bakın burada benimki 3,5 numara tığımla 13 tane sık iğnem vardı. Şimdi buradan sonra örneğimizi kurmaya başlayacağız. 7 adet sık iğnemizi yaptık. Artık Selanik örgümüze geçiyoruz. Bunun için öncelikle ipime tığımı doluyorum. Zincirin şu arka kısmındaki hep aynı kabarık noktalardan alarak çakma sık iğnemi buraya uyguluyorum. Burada dikkat etmeniz gereken nokta çok fazla sıkı örmemeniz. Bakın şuradaki son bacağı görüyorsunuz arkadaşlar. Artık buradan sonra tığımı önce buraya geçiriyorum. Bir sonraki zincirimize batıp üçünü birlikte alıyorum. Bakın yine önce bu uçtaki nokta, daha sonra zincirden aldık ve üçünü birlikte çıkıyoruz. Selanik örgüsünün uygulaması bu şekilde arkadaşlar. Bakın önce öndeki bacağı alıyoruz, sonra zincirden alıp üçünü birlikte çıkıyoruz. Bakın çok fazla sıktığınızda buradaki bacak yok oluyor. O yüzden ne kadar burayı bol alırsanız oradaki bacağı hem çok rahat görürsünüz hem de çok daha kolay bir şekilde örebilirsiniz. Bakın şöyle batıyorum oraya ve sonra zincirime battım, aldım ve üçünü birlikte çıktım. Şöyle bir teknik oluyor. Şimdi zincirimizin sonuna kadar zaten 50 tane zincirimiz vardı. 3 veya 4 tane tamamen size kalmış. Son 4 tane kaldığında yine şöyle
örneğimizi yapalım. Bu kısımda beremizin tepeye gelecek olan kısmı ne kadar dar olursa o kadar güzel bir tepe toplaması olur. O yüzden kalan 4 tane zincirimin içine kaydırma yapıyorum. Bakın aldım, içinden geçirdim. Zincirden alıyorum, örmeden içinden geçiriyorum. Yine aldım 3 ve yine aldım 4. Buradaki sayı önemli değil. 4 olur, 5 olur, 3 olur. Hiç fark etmez arkadaşlar. Ben 4 tane yaptım. Bir tane zincir çekip yeni sıraya geçiyoruz. Burada yine aynı tekniği kullanacağım. 4 tane kaydırma yapacağız. Fakat her zaman biz döndüğümüz yönün dışa bakan kulakçığından alarak yapacağız. Bakın dışa bakan kulakçığı aldım, kaydırdım. Yine dışa bakan kulaklığından aldım, kaydırdım. 3 oldu ve yine dördüncüyü alıp kaydırıyorum. Buradan sonra yine örneğimize geçiyoruz. Önce ipime tığımı bir kere doluyorum ilk seferde. Yine bakın şu noktalardan almaya devam edeceğiz. Önce bir çakma sık iğne yapıyoruz. Sonra buradaki en baştaki bacaktan ve zincirimizin dışa bakan kısmından aldım. Üçünü birlikte topladım. Yine aldım. Dışa bakan kısmı bakın. Her zaman döndüğünüz yöne göre dış kısmından alıyorsunuz arkadaşlar. Üçünü birden topluyoruz. Önce bacağı alıyoruz, sonra buradan batıyoruz ve üçünü birlikte topluyoruz. Hep aynı teknikle. Önce buradaki bacağı, sonra en baştaki yerden ve üçünü birden topluyoruz. Şimdi kulak kısmımıza gelen kısmına 7 tane sık iğne yaptık. Ve en tepeye yani tepe kısmımıza gelen 4 tanesine de kaydırma tekniği yaptık. Tam ortada 39 tanesine de bu Selanik örgüsünü uygulayıp devam ediyoruz. Şimdi ben yine buraya kadar geldim arkadaşlar. Şimdi size tekrar bir sonraki sıraya dönmeyi de göstereceğim. Son Selanik örgümü de yaptıktan sonra bakın 7 tane sık iğnem var burada. Yine oraya da aynı şekilde hep dışa bakan kulakçıktan alarak toplam 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve en son yedincisini arkadaşlar dışa bakan kısmından aldığınızda burada bir delik oluşuyor. O yüzden ben en baştaki sık iğnemin 2 kulakçığını da alarak buraya normal klasik bir sık iğne yapıyorum. Sonrasında yine bir tane zincirle yeni sıraya geçiyoruz. Bakın şapkamı çevirdikten sonra hep dışa bakan kısmından yine 7 tane sık iğnemizin üzerine aynı şekilde 7 tane sık iğne yapıyoruz. Burası kafanızı karıştırabilir. O yüzden buraya küçücük bir ayraç takabilirsiniz. İlk birkaç sıra çok fazla kendini göstermiyor. O yüzden taktıktan sonra yine desenimize geldiğimizde önce ipimize tığımızı dolayıp bir tane çakma sık iğne yapıyoruz ve sonra her sık iğnenin ön bacağından alıp Selanik örgümüzü bu şekilde kuruyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu kalınlıkta yünü şu an sizler için yine aynı sayıyla bakın modeli ördüm 3,5 numara yün tığısıyla çocuklar için oldu. E, Aynı sayıyı 4 numara ve aynı ipi zaten elimde görüyorsunuz. 4 numara yün tığısıyla ördüğümde şöyle bir santim ölçüsü alalım ki bu birkaç sıra ördükten sonra da kendini topluyor. Onu da sizlere söylemek istiyorum. Bakın şöyle baktığımda toplam 28 santim olmuş. Yine katlamalı bir model olacağı için 28 santimde yaklaşık 4 santimi kısaltırız ve toplam 24 santimlik bizim yetişkinler için yeterli oluyor. Çocuklar için 20 maksimum 22 santim boyutunda yapın. Yetişkinler için de 30 santime kadar ilerleyebilirsiniz. Çünkü model kendini ördükçe topluyor arkadaşlar. Şu an bakın görünen 28. Dediğim gibi bir iki tık daha sıra ördükten sonra mutlaka bu kendini toplayacak. Ve
Üst kısmını da katladığımız zaman, yani burasını da katladığınız zaman yaklaşık 24 santime kadar düşüyor. Bu da yetişkinler için yeterli bir boyut oluyor. O yüzden benim verdiğim zincir sayımdan keza santim ölçüsüne bakın. Çocuklara yapacaksanız 20-22 santim boyu olsun. Yetişkinler için yapacaksanız da en az 24 ve maksimum 30'a kadar, işte saçların gürlüğü, bazı gençlerin daha salaş takmasına göre değişecektir. Bakın, bu benim katlanmış halinin ölçüsünü vereyim. Bakın, şöyle katlanmış hali 20 oluyor. Açık hali de işte 23-24 santim. Yani 24 bile yoktur arkadaşlar. O yüzden buraya dikkat edip istediğiniz iple, istediğiniz tığla, istediğiniz boyuta kadar gelebilirsiniz. Benim elimde bir de aynı yünün içine angora katılmış ve 5 numara tığla örülmüş hali var. Bunu da kendime yapıyorum. O yüzden böyle biraz kabarık olmasını istedim. Peki biz bunun boyutunu ne kadar yapacağız diyeceksiniz. Bunun boyutunu da eğer kişi yanınızdaysa şöyle katlayıp bu şekilde kafanıza elinizle tutarak geçirerek ölçebilirsiniz. Ama eğer yanınızda yoksa arkadaşlar, şöyle de bir ölçü vermek istiyorum. Bu boy yetişkin bir sayı için, yetişkin bir kişi için yeterli bir santim ölçüsü. Şuradan tutalım. Ve baktığımda yaklaşık 43 santim boyutunda yetişkinler için yeterli oluyor. Çocuklar için de bu muhtemelen yine 35 ile 40 arası yeterli olacaktır. Çünkü bunun bir esneme payı var. Onu unutmayın arkadaşlar. Esnediği zaman 50 küsür santime kadar çıkıyor ki zaten yetişkin bir insanın kafası da 50-55 santim arası oluyor. Şimdi siz berenizi bu şekilde istediğiniz boya getirene kadar ördükten sonra zaten çok fazla düzü tersi belli olmadığı için bu şekilde katlıyoruz. Katladıktan sonra şu an tam tepeden kulak kısmına doğru indim. Burada bir tane zincirimi çekmeden hemen karşı taraftan batarak aynı noktadan alıyorum. İkisinin içinden geçirip bir tane zincir çekiyorum. Sonra şapkamı tepeye doğru dönüyorum. Bakın, o başlama tekniğinin şu güzel yanı var arkadaşlar. Bakın, bitiş ve başlaması hep aynı şekilde oluyor. Normal klasik bir zincirin üzerine kursaydınız burası böyle diş diş olmayacaktı. O yüzden buradaki dikiş çok çirkin oluyor. Mutlaka başlamayı size gösterdiğim gibi çektiğiniz zincirin arka kısmındaki yerlerden aldığınızda, bakın iki tarafı da şuradan göstereyim, daha net anlayacaksınız. Bakın, iki tarafı da aynı. Burası başlangıç, burası da şu an ördüğüm bölüm. O yüzden karşılıklı dikişi çok rahat oluyor arkadaşlar. Şimdi nasıl yapıyoruz? Yine kendi olduğunuz yönünüzde, bakın yine dışa bakan kısmını buradan aldım. Geldim buradaki noktaya, onun da dışa bakan kısmını alıyorum ve ikisinin içinden geçirip bir kaydırma yapıyorum. Bu şekilde dikişini yapacağız arkadaşlar. Dışa bakan kulakçık. Geldim buraya. Onun karşısında yine dışa bakan kulakçıktan aldım. İkisinin içinden geçirip kaydırıyorum. Zincir hiç çekmiyoruz. Sadece kaydırma tekniği yapıyoruz. Dışa bakan kulakçık, hemen onun karşısındakinin yine dışa bakan kulakçığı, ikisini birlikte aldım, kaydırdım. Dışa bakan ve yine dışa bakan kulakçık. Dediğim gibi başlamazsanız buradaki dikişinizi görüntüsü nasıl olur gerçekten bilmiyorum. O yüzden o başlama ile yaparsanız buradaki dikişi muntazam oluyor. Karşılıklı koyuyorsunuz. İki taraftan da alarak hep dışa bakan kısımlarından alıp bu şekilde kaydırma tekniğiyle dikişimizi yapıyoruz. Zincir çekmiyoruz. İçinden geçirip kaydırıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Bakın, hiç belli olmuyor. Burası tersi diyelim. Burası da düzü diyelim. Bakın, düzünde de kesinlikle dikişi hiçbir şekilde belli olmuyor. O yüzden
dikişsiz bir şekilde çift tarafını da kullanabilirsiniz. Tepeye kadar aynı teknikle yapacağım. Sonra tepesini klasik böyle ter alarak yapıp tek seferde toplayacağız arkadaşlar. Ondan sonra da beremiz tamamen bitmiş oluyor. Bakın buradaki dikişi de sizlere göstereyim. Hiç dikişi asla gözükmüyor. İnanın oturduğunuzda bir günde bitebilecek o kadar basit bir model. İster çocuklara, isterseniz genç erkek çocuklarına herkese uygulanabilecek güzel bir model. Hemen şöyle iki beremi de bitirip sizlere göstermek istedim. İpimin içine yine aynı ipti. Sadece angora yün kattım ve 5 numara yün tığısıyla kullandığımda zaten baya bir büyük oldu. Yetişkinler için yeterli bir boyuta geldi. Aynı sayıda uyguladığınızda ama benim sayılarıma çok fazla takılmayın. Çünkü burada elden ele aşırı fark ediyor. Biz bu modeli 3-4 arkadaşımla birlikte başladık arkadaşlar. Bir tanesine 4 numaraya 60 zincir çektirmek zorunda kaldık. Diğeri yine aynı şekilde 50 zincirle kaldı. Elden ele çok fark ediyor. O yüzden mutlaka size verdiğim santim ölçülerinde kullanarak istediğiniz kalınlıkta elinizde olan her tığla herkese rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Yine sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.